Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Onunla harika bir model başlayacağız. Kullanacağımız şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi çıkararak başlayalım. Birinci ilmeğimi bu şekilde aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkaracağım. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. İki şişle de başlayabilirsiniz bu alt sırayı. Model lastik istemiyor arkadaşlar. Kıvrılma olmaz ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Sıradaki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Ördüğüm ilmek ve arkasındaki ilmeği de aldım. 2 ilmeği tekrar düz ördüm. Ve şişimden çıkardım. Yani 2 ilmeğinden 2 ilmek çıkarmış oldum tekrar. Bir kez doladım. Artırma yaptım. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bu ve arkasındaki ilmeğimi de alarak ikisini tekrar düz ördüm. Bir kez ipimi doladım ve 2 ilmeğimi ikisini bir alarak ters örerek kestim. Şimdi yine 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. 1 ve 2 arkasındakini de aldım. İkisini tekrar düz örerek şişimden çıkardım. Bir artırma yaptım. Şimdi burada artırma yaptıktan sonra 2 ilmeğimizi ters örerek kesiyoruz. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Ve bir kez arkasındakini de alarak bir kez daha düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Birinci sırayı bu şekilde yaptık arkadaşlar, bakın. Şimdi ikinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim, bakın şu ilmeğimi düz örüyorum. Şu ajurdan önceki ilmeğimi düz ördüm. Ajuru da düz ördüm. 2 düz. Şu ikili olan ilmeğimi de ters olarak örüyorum, 2 ilmeği de. 1, 2 ilmek ters ördüm. 2 düz. Yani bu öndeki ilmek ve ajurumu düz ördüm. İkili ilmeğe gelince tek tek ters örüyorum. 2 ters. 2 düz. 2 ters. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Son ikili ilmeğim, onları da ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm.
İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemleri yapacağım ama modeli kaydıracağız arkadaşlar. Birinci sırada hani 2 ilmeği düz örerek almıştık. Şimdi önce bir dolama yapıyorum, artırma yapıyorum. Daha sonra bakın şu iki düzümüzü ikisini bir alarak ters örüyoruz. Sıradaki iki tersi de önce bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Arkadakini de alarak ikisini bir kez daha düz ördüm ve şişimden çıkardım. Bir doladım. Sıradaki iki düzümü ikisini bir ters olarak ördüm. Bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de alarak bir kez daha düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimizin ikisini bir ters örerek kestik. Bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de aldım. 2 ilmeği tekrar düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Bakın kesme işleminden sonra ki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. 10 ve arkasındaki ilmeği de ikisini bir alarak düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Modeli kaydırdım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın önde hemen ikili ilmeğim var. Bunu ikisini ters örüyorum. Bir, iki ilmek ters ördüm. Bu ilmeğimi düz, arkasındaki ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Yani 2 ters, 2 düz. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. İlk iki sıranın aynısını yaptık ama modelimizi kaydırarak yaptık. Bu ikili ilmeğimi 2 tane ters örüyorum. Daha sonraki ilmeğimi düz, ajurlu ilmeğimi de düz, kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek arkadaşlar ama model her modelde olduğu gibi model ilerledikçe kendini gösterecek. Bakın şu anda pek bir şey belli olmuyor. Model kendini göstermiyor. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen hızlı bir şekilde. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki 2 ilmeğimi önce birinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra birinci ve ikinciyi de aldım. İkisini bir düz ördüm ve şişimden çıkardım. Bir kez artırma yaptım. Daha sonra kesme işlemi yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de aldım. Düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Bir düz, arkasındakinden beraber ikisini de bir aldım, düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği ikisini bir ters örerek kestim. Bir kez düz ördüm. Arkasındaki ilmeğini de aldım. İkisini bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Düz olarak ördüm. Ajurlu ilmeğimi de düz örüyorum. İkili ilmeğe gelince bunları tek tek ters örüyorum. 1, 2 ters ilmek. 2 düz. Sıramızı şaşırmayalım arkadaşlar. Şu ikililer ters olacak. 2 ters. Bu tek ilmekle
Ajurlu ilmeğim de düz. 2 ters, 2 düz. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 2 ters ilmekle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın 2 düz ilmeğim var. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi ters örerek kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle. Daha sonraki 2 ilmeğimi önce birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de aldım. Tekrar düz örerek şişimden çıkardım. Bir doladım. 2 düzümü bir aldım. Ters örerek kestim. Bir düz, şişimden çıkarmıyorum. İkisini bir aldım. Bir kez daha düz ördüm. Bir doladım. İpimi öne aldım. 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Bir düz ördüm. Arkasındakini de aldım. Bir kez daha ördüm aynı ilmeği. Yani 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. Bir doladım. Daha sonraki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Bir düz, ikinci ilmeğimi de aldım. İkisini bir düz şişimden çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın önde hemen ikili ilmeğim var. Bunu ters örüyoruz. Bu ikilileri arka yüzünde ters olarak ördük. Bir düz, arkadaki ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Yani 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz ilmek ördüm. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şöyle bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi model harika. Şöyle çok güzel bir görüntüsü olan model. Bir de çekim öncesi bir parça hazırlamıştım. Onu size göstereyim hemen. Bunu daha önce yaptım. Bunu da beraber yaptık arkadaşlar. Bakın. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bunu da bakın böyle lastiksiz hazırladım. Size şöyle ilerlemiş halini de göstermek için. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde devam ediyor. Şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel, temiz bir görüntüsü. Hatta iki yüzü de kullanılabilecek güzel bir model. Kenar ilmeklerimiz de bu şekilde çıkıyor. Modelin yakadan başlama örgülerinizde görüntüsü de bu şekilde olur. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de buydu. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve yapımı da kolay. Bir kez modeli kurup oturtturursanız gayet kolay ilerleyecek bir model. Benim hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, şal yapımında kullanabilirsiniz, hırka, bluz yapımında kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Hatta isterseniz 2 renkli de kullanabilirsiniz, 3 renkli de yapabilirsiniz.
Elinizde kalan az iplerle değerlendirmiş de olursunuz. Çocuk örgülerinde o şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, modelimi de beğendiyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.